Beni en çok cezbeden şey ışık alan oda. Mesela başka bir oda bu kadar ışık alsaydı muhtemelen bütün dikkatimi oraya verirdim. Aslında üzücü tarafı burayı stüdyoya çevirememiş olmam. Mesela çok yaygın bir söylem vardır işte sanatçılar gece çalışır diye. Ben kesinlikle güneş enerjisiyle çalışan bir insanım. Gece hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü benim için gece istirahat vakti. Öyle bir gece romansım hiç yok. Kadıköy'deyiz. Benim evimdeyiz. Ev benim için ne demek? Bir 5-6 tane ev değiştirdim sanırım. Hatta ev değiştire değiştire eşyadan nefret etmeye başladım. Neyse. Burası benim için nostalji anlamına geliyor biraz. Çünkü çocukluğum burada geçti. Ailem hala bu mahallede. Nedense böyle bir ön yargılarla geldim. Çok sevmeyecekmişim gibi düşündüm. Ama böyle sürekli bir çocukluk anıları gelince arkadan hoşuma gitmeye başladı. Epey hoşuma gitmeye başladı. Evde aslında çok vakit geçiriyorum. Çünkü aynı zamanda da çalışma alanım, evim benim. Atölyem, kayıt yerim, çiziyorum, yazıyorum, okuyorum. Bir sürü şey yapıyorum. Mahalleyi seviyorum. Yani mahallede kendi başıma sosyalleşiyorum aslında. Çok da güzel böyle küçük mekanlar, kafeler var. Daha da önemlisi sahil var. Sahile çok yakınım. Bazen aslında dışarı çıkmak için bahane uydurduğumu fark ettim. Zaten bir yerden gelmişim ama bir çıkıp sahildeki markete kadar inip geri dönüyorum. Ya da sabah çok erken saatlerde yürüyüş yapıp geri dönüyorum. O bana çok iyi geliyor. Hani bu ilham diye hep çok sorarlar ya, nereden alıyorsunuz? Benim denizle aramda farklı bir ilişki var. Ama Boğaz'ı hissederken mesela böyle olmuyorum. Açık deniz görmem lazım. Hani bir sonsuzluk hissini deneyimlemem lazım suya baktığımda. Şu anda da işte adalara baktığı için bu kısım parçalı bir görüntü olduğu için çok güzel oluyor yani. Assos da aynı. Yani ben oraya gittiğimde çok uzun kalıyorum. En az 2 ay kalıyorum. Genelde denizi seyrediyorum. 40 plus hani aktivitesi aslında. Ama benim için çok güzel. Döndüğümde hep bir şeyler kafamda birikmiş oluyor. Çok ilginç. Yani orada bir proje başlattığım da oluyor. Orada mesela enstrümanım yok. Çok böyle rahat bir çalışma ortamım da yok. Hani seyyar yanımda götürdüğüm şeyler var. Ama minik minik eskizler hep orada başlıyor genelde. Çünkü yine suyla direkt bir bağlantı var. Evi oluştururken benim meslektaşlarım da böyle hissediyordur bence. Bir gerilim oluyor. Çünkü her ziyarete gelen, ya bakalım işte bu iç mimar kız nasıl kendi evini nasıl yapmış acaba? O kaygı oluyor biraz. Ama ben o kadar çok ev değiştirdim ki onları attım galiba üstümden. Ya benim mantaliteme göre bir şey ihtiyaç duydukça alınır. Yani ben bir mekana yerleşirken her şeyi tamamlamak hiç aklımda olmaz. Büyük ölçekli mobilyalarda çok ilginç renklere, tonlara girmek istemiyorum. Duvarlarda hele hiç istemiyorum. Çok böyle fonksiyon odaklıyım. Salon şu anda olduğumuz yer. Çünkü beni en çok cezbeden şey ışık alan oda. Mesela başka bir oda bu kadar ışık alsaydı muhtemelen bütün dikkatimi oraya verirdim. Aslında üzücü tarafı burayı stüdyoya çevirememiş olmam. Orası biraz karanlıkta kaldı. Hatta bazen şey yapıyorum, kayıtları orada alıp buraya geri gelip bütün mekanizmayı buraya taşıyıp editlere burada devam ediyorum. Mesela çok yaygın bir söylem vardır işte sanatçılar gece çalışır diye. Ben kesinlikle güneş enerjisiyle çalışan bir insanım. Gece hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü benim için gece istirahat vakti hani. Öyle bir gece romansım hiç yok. Yani sanki böyle körleşiyormuş gibi geliyor ama ışık benim için çok önemli. O yüzden buradan başladım. Burada biraz renge de girdim aslında. Burada bir tane koltuğum var, köşe koltuğum. Her sabah orada kahve içiyorum mutlaka. Böyle o koltuğa oturunca kendimi biraz kral gibi hissediyorum. Yani evin babası gibi hissediyorum. Böyle benim için geleneksel bir şeye dönüştü. Mermer bir masam var. Ona kuruluyorum. Onu da çok hunharca kullanıyorum. Bu arada alırken bayağı da bir hani şöyle yapmayın, böyle yapmayın gibi tavsiyeler oldu ama
Ben eşyalarla da öyle bir ilişki kurmuyorum galiba. Hani annelerimiz, babalarımızın hep böyle bir dantel örtüsü, bir şey, hani aman bir şey olmasın. Bir şey olmasa hoşuma gidiyor belki de, bilmiyorum ya. Hani çünkü orada onu yapmıştım, ondan öyle olmuştu gibi. Hani böyle çocukluk anısı gibi gözükmeye başlıyor bir yerden sonra. Masaya kuruluyorum. Yani ya bilgisayar başında bir şeyleri editliyorumdur, ya çizim yapıyorumdur, ya kitaplardan kendime bir ilham verecek bir cümle, bir şey arıyorumdur. Genelde böyle geçiyor. Sonra böyle küçücük bir deniz manzaram var. Orada güneşin pırıltısını suyun üstünde gördüğüm an montumu giyip hemen dışarı atıyorum kendimi. Bu eve girdiğimde aslında kum beji gibi bir renkti bu duvarlar. Bana biraz karaktersiz geliyor. O yüzden çiğ beyaza boyatmak istedim. Yani üzerlerine ben doldururum diye düşündüm. Biraz böyle hani boş bir kanvas gibi bir his de veriyor aslında. Duvarları kendi yaptığım resimlerle doldurdum. Bir iki tanesi hariç. Sürekli bir şey yapıp asıyorum. Hatta çivi yerine aslında bu Patapix'leri kullanıyorum. Çok da eşya sabitleme taraftarı değilim. Eşyaların yerini değiştirmek de mekan değiştirmişsiniz gibi böyle bir tazelenme hissi hep veriyor. Mesela o mobilya oraya hiç uygun değil aslında. Orada durmaması lazım ama birkaç gün hiç olmadığı bir yerde durması hoşuma gidiyor. Çizimler de öyle. Yani oturup uzaktan izliyorum. Kusurları falan görmek için ya da kendimce hani ya bu kısım olmamış, başka bir yöne doğru gideyim gibi şeyler söylemek için hani böyle seyyar olarak yapıştırıp kaldırıyorum. Kızım var, ev arkadaşı gibi. O her şeyi paylaştığım insan. Eve aldığım her eşyayı onunla bir şekilde paylaşıyorum. Yani ben o niyette olmasam bile o ortamı oluşturuyor. Hani anne bak ben de bundan böyle bir şey yapıyorum diye, bu koltukta böyle bir şey yapıyorum veya bu işte panoya ben de şunu asıyorum. Bazen başka klavyeler alıyorum. Ben çalışmıyorken açıp onları denemek istiyor vesaire. Ya da işte kahve bardaklarım. Makinede kahveyi içmese bile yapmayı öğrenmek istiyor vesaire. Yani her şeyi, aldığım her şeyi ve mobilyayı paylaşıyoruz. Kulaklığı takıp bayağı kaptırıyor kendini müzik dinlerken. O halde de yakalanmak istemediği için kapılar kapatılıyor ve üzerinde uyarılar asılıyor. Benim eski evimde ormana bakıyordu kayıt yaptığım yer ve yüksek tavanlıydı. Çok kıymetini bilmemişim, onu fark ettim buraya geçince. Bir teslim tarihi varsa kendimi oraya iyice sıkıştırıyorum ama sair zamanda böyle daha keyifle çalışmak istediğimde aslında Kuzguncu'ya gidiyorum. Orada da bir ofisim var. O da çok ufak böyle bir boğaz manzarası var. Orada da bir piyano var. Üretimle alakalı şeyler orada da çok şekillenebiliyor aslında. Burada daha ziyade böyle artık finalize etmek için, hani güzel bir kayıt yapmak için, toparlamak için vakit geçiriyorum. Biraz işte ortamı neşelendirmek için orada da duvarlara bir şeyler astım. Güneş ışığında renkleri çok daha iyi algılıyorum. Benim resimle alakalı aslında en kurduğum güçlü bağ renk üzerinden diyebiliriz. Hani çizgiler değil de renkle alakalı çok böyle denemelerim oluyor. Çünkü kompozisyona yardımcı oluyor bu denemeler aslında. Onu da sonradan keşfettim. Burası iyi bir gün ışığı aldığı için mümkün olduğunca güneş varken, hava açıkken burada resim yapmaya çalışıyorum. Hani bir de içimden de geliyorsa böyle bir dürtüsellik de varsa hani tadından yenmez bir atmosfer oluşuyor. Ama aslında resmi de müzik için yapıyorum diyebiliriz. Ben böyle çok hani ressamlık veya çizerlik iddiasında değilim. Sezgisel ve dürtüsel ilerliyorum. Çünkü o benim müzikteki zihin dünyamı akışkanlaştırıyor bir şekilde. Renklerin de frekansı varmış. Bunu öğrendim yakın zamanda. Çok yardımcı oluyor. Böyle kare kare çalışmalar ve içerisinde aslında ufak bir mahalle var. Geçenlerde hani böyle izlerken aslında kompozisyon bittiğinde, resim bittiğinde parçalanmış evler çizdiğimi fark ettim. Tam o kısımda böyle ya ben galiba biraz kendi hikayemi kağıda döküyorum diye düşünmeye başladım bu parçalanmış evlerle. Bunlar aslında güneş vurduğunda denizin üzerinde oluşan o pırıltılar. Yani ben onları dinlediğim her müzikle mesela
uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bir süre hani kağıda bunu nasıl taşıyabilirim diye düşünürken bu resim de o aralıkta ortaya çıktı. Benim yaptığım ilk albümün ismi Eskizler. Eskizler de bir tekliyle başladı. Teklinin adı da Doğum. Neden Doğum? Yepyeni bir kimlik inşası oldu aslında orada. Ne üniversitede okurken, ne piyano dersleri alırken hiç böyle bir kariyer planlaması hayal olarak dahi yoktu gerçekten. Sonra Doğum'la ilk başladı. Ve aldığım pozitif geri dönüşler üzerine yarım yarım başladığım şarkılar vardı. Eskiz tadında, tam adı gibi. Ben bunları da tamamlayayım o zaman, hani bakalım ne çıkacak diye. Hiç böyle ilerisini yine düşünmeden, çünkü çok amatör bir şekilde yapıp kaydettim. Kayıt teknikleri anlamında ben sıfır bilgiyle neredeyse kaydettim, öyle söyleyeyim. Hatta o dönem Film Müzikleri Kampı diye bir atölyeye katılmıştım bir müzik okulunda. Çok basit, yani çok standart şeyleri öğrendim. Ortaya bir kayıt çıkaracak kadar. Tabii başka süreçler var devamında, mix, master vesaire. O işlemlerden haberim yok. O dünyadan çok haberim yok. Böyle bir formatta Eskizler albümünü yayınladım. Yani hem kompozisyonlar, hem yayınlama şeklim, bağımsızlığım vesaire. Mimarlıkta bir projeye başlarken yaptığımız eskizleri anımsattı çok bana. Bu yüzden ismi Eskizler. Geçen yaz İkinci albümü kaydettim, tamamladım. Sonbahar gibi o albüm yayınlanacak inşallah. Onun da ismi Mekanlar. Yani artık o eskizler bir projeye dönüştü ve ortaya çıktı gibi düşünebilirsiniz. Mekanlar meselesi müzik yazarken benim için çok önemli. Yani mekan değiştirmek, bir yerde daha uzun süreli kalmak ve döndüğümde üzerimdeki etkisi vesaire, bunları hep deneyimledim. Mesleğim olması keza. Çizerken de çok mekan odaklı düşünüyorum aslında bir yerde. Hatta yakın zamanda bir kolektif albüm projesine dahil oldum. O da ismi Sound of Space, mekanlarla alakalı bir müzikal proje aslında. Şöyle 10-11 tane sanatçıyız yanılmıyorsam. Plak şirketi İspanya'dan, Modern Obscure diye bir plak şirketi. Her sanatçıdan bulunduğu şehirde bir binanın içindeki sesleri kaydetmesi isteniyor. Ve daha sonra bu kaydettiğiniz seslerle bilgisayar ortamında bir ses tasarımı serüvenine girip kompozisyon yapacaksınız. Konu bu. Bu proje için herhangi bir bina seçebiliyorduk. Yani ikonik bir yapı da olabilir veya sanatçı için kıymeti olan, değeri olan herhangi bir bina olabilir. Ben de babamın atölyesini seçtim. Benim babam tornacı, yani makine atölyesi aslında. Ben endüstriyel mimariyi çok seviyorum. Sebebini açıklamam çok zor ama böyle İstanbul dışına çıktığımızda fabrikaları vesaire gördüğümde yıldız mimarların yaptığı bir yapıyı görmüş gibi bir hisse kapılıyorum. Nasıl tarif etsem? Mesela yaptığım kayıtlarda da değişik sesler kullandığım oluyor. Mesela ataçları bir ipe dizip böyle ataçlar, ahşap mandallar vesaire piyanonun içine yerleştiriyorum. Ben çalarken onlardan da ses çıkıyor. Böyle perküsif bir ses oluşuyor. Onları hiç temizlemiyorum. Son dönemlerde yaptığım birkaç iş de var. O da bana çok endüstriyel bir ses gibi geliyor öte yandan. Velhasıl orayı seçmeye karar verdim. Oraya gidip işte bir ses mühendisi arkadaşımla birlikte gidip her tezgahın başında durup tek tek kaydettik.
Hatta çalışan arkadaşların dinlediği bir radyo vardı. Arada o radyoyu da kayda aldık ve kompozisyonun içerisinde onu kullandım. Üzerine çok minimalist bir piyano yazdım ve böylece kompozisyon ortaya çıktı. İlk defa bu kadar somut bir şekilde bu iki disipline birleştirdim aslında. İsmi de Genius Loci. Mimarlık terminolojisinde mekanın ruhu demek. Ben suyla aramdaki bağlantı üzerine çok fazla düşünüyorum. Yani neden burada bu kadar tetikleniyorum veya neden deşarj olmuş bir şekilde çalışmaların başına geri dönüyorum diye. Beni yakalayan ilk şey aslında sonsuzluk hissi bence. Şöyle bir şey oluyor, denize bakarken alttaki dünyayı düşünüyorum. Hani burada farklı yaşam formları var bir sürü. Orada ise bunun tam tersi bir yaşam şekli var. Hani biz aşağıda barınamıyoruz, onlar yukarıda barınamıyor ama birlikte böyle mükemmel bir uyum içerisinde dünya dönüyor, devam ediyor. Bu beni çok düşündüren bir şey. Ve o sonsuzluk hissi dediğim gibi oradan bir parça alıp kendi kabıma koymak. Bu his, buralarda dolanıyorum galiba denizi seyrederken. Biraz da işte tefekkür etmek, düşünmek. Bu pırıltılar galiba görüntüdeki ritmik dil çok ilgimi çekiyor. Onları seyretmek. Mesela kulağımda hangi şarkı olursa olsun tuhaf bir şekilde onun arka fon müziği veya o görüntü o müziğe aitmiş gibi geliyor. Bu da bana çok ilginç geliyor. Yani her şeyle mi uyuyor bu görüntü, her şeyle mi üst üste denk geliyor diye. Genelde öğlen saatlerinde geliyorum, güneşin en parlak olduğu vakitleri yakalamak için. Karşısına oturup izlemeyi tercih ediyorum, kahvemi alıp. Kulağımda mutlaka müzik oluyor. Bir kere şöyle bir anım oldu aslında. Son zamanlarda yaptığım çalışmalara çok tersi yönde bir eser yazdım, bitirdim. Geçen seneydi sanırım. Ve bitirir bitirmez hemen onu telefonuma yükleyip buraya gelip burada dinlemek istedim. Öyle de yaptım ve dedim ki tamam ben bu görüntünün müziğini yazdım diye düşündüm o an. Benim için çok büyülü bir andı. Bugün konuştuğumuz her şeyi aslında ben bunları çalışırken, yaparken şu bana ilham veriyor, bu bana ilham veriyor, şurada beni tetikleyen bir şey var gibi dürtülerle hareket etmiyorum aslında. Tamamen sezgisel olarak edindiğim alışkanlıklar. Beni en çok cezbeden şey ışık alan oda. Mesela başka bir oda bu kadar ışık alsaydı muhtemelen bütün dikkatimi oraya verirdim. Aslında üzücü tarafı burayı stüdyoya çevirememiş olmam. Mesela çok yaygın bir söylem vardır işte sanatçılar gece çalışır diye. Ben kesinlikle güneş enerjisiyle çalışan bir insanım. Gece hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü benim için gece istirahat vakti. Öyle bir gece romansım hiç yok.